Şöyle bir arkanıza yaslanın ve ateş başında anlatılan o çok çok eski kadim hikayelerden birini dinlediğinizi hayal edin. Yani Sodom ve Gomorre'nin o meşhur yıkılış hikayesini hepimiz kıyından köşesinden duymuşuzdur, değil mi? Gökten yağan ateşler, kükürtler ve arkasına baktığı için bir tuz direğine dönüşen o kadın. Bütün bu kaosun, bu muazzam dramatik olayların tam merkezinde bir adam var, Lut. Peki ama bu adama gerçekten ne kadar hakimiz? Bugün tarihin en çarpıcı, belki de en tartışmalı figürlerinden biri olan Lut peygamberin hayatına doğru epey derin bir yolculuğa çıkacağız. Üstelik bunu en saf ve en eski kaynaklardan birinin, yani Yahudi geleneğinin temeli olan Tevrat'ın merceğinden yapacağız. Evet, hazırsanız konunun derinliklerine dalalım. Bu açıklayıcı incelememizde dışarıdan gelen yorumları, sonradan uydurulan efsaneleri falan tamamen bir kenara bırakıyoruz. Tek bir amacımız var. Doğrudan Tevrat metinlerinde yer alan tarihi ve dramatik kayıtlar bize ne söylüyor? Sadece ona bakmak. Karşımızda insan doğasının zayıflıklarını, inancı, felaketi ve o inanılmaz hayatta kalma mücadelesini hiç filtrelemeden sunan kadim bir metin var. Odak noktamız Tevrat'a göre Lut peygamberi ve onun o gerçekten sarsıcı hayat çizgisi. Bu epik yolculuğu 6 temel durakta toparlayacağız. İbrahim'le yaptıkları büyük göçle başlayıp yollarının ayrılmasına, esaret günlerine, Sodom'daki o karanlık geceye, şehrin alevlere teslim oluşuna ve en sonunda o mağarada yaşanan sarsıcı sırlara kadar gideceğiz. İlk durağımız İbrahim ve Lut'un ortak yolculuğu. Hikayemiz aslında çok güçlü bir aile bağıyla, inanılmaz bir amca yeğen dinamiğiyle başlıyor. Şimdi Lut'un aile ağacına şöyle bir baktığımızda aslında oldukça trajik bir başlangıç görüyoruz. Lut, Terah'ın torunu. Babası Haran, maalesef dedesi Terah henüz hayattayken Ur şehrinde vefat ediyor. İşte bu erken ölüm, amcası İbrahim ile yeğeni Lut arasında o kopmaz bağı yaratan şey. İbrahim, ölen kardeşinin emaneti olan bu genci yanına alıyor. Yani Lut, öyle kenarda köşede duran sıradan bir figüran değil. Bu büyük göç destanında İbrahim'in adeta manevi oğlu gibi hep onun yanı başında. Gözünüzde canlandırın. Keldanilerin Ur şehrinden başlayan bu kadim göç yolu, önce Harran'a, oradan Kenan diyarına kadar uzanıyor. Kenan'da ciddi bir kıtlık baş gösterince hep beraber Mısır'a iniyorlar. Sonrasında Mısır'dan Beyt El'e döndüklerinde ise artık eski hallerinden eser yok. Omuz omuza yolculuk etmişler, onca zorluğu beraber göğüslemişler ve Tevrat'ın o net ifadesiyle sürüleri, altınları ve gümüşleriyle muazzam bir servete ulaşmışlar. Tabii, bilirsiniz, bazen çok fazla şeye sahip olmak beraberinde çok büyük krizleri de getirir. Ve işte o kriz hikayemizin ikinci durağında karşımıza çıkıyor. Yollar ayrılıyor. İbrahim ve Lut'un o devasa sürüleri yüzünden artık aynı topraklarda bir arada yaşamaları imkansız hale geliyor. Burada asıl ilginç olan İbrahim'in yeğene karşı sergilediği o müthiş tavır. Kaynak metne göre çobanlar arasında yer ve su yüzünden kavgalar çıkmaya başlayınca İbrahim inisiyatifi tamamen Lut'a bırakıyor. Diyor ki sen sola gidersen ben sağa, sen sağa gidersen ben sola gideceğim. Tercih senin. İbrahim Hebron'un o dağlık meşeliklerine çekilirken Lut ufka bakıyor ve gözüne çok hoş görünen sulak, yemyeşil Erden havzasını yani Sodom yöresini seçiyor. Bu fiziksel ayrılık aslında kader bağlamında da geri dönüşü olmayan devasa bir kırılmanın başlangıcı oluyor. Üçüncü durağımız esaret ve kurtuluş. Lut o çok beğendiği verimli yeni yuvasına yerleşe dursun, Sodom'un bu zenginliği kısa sürede büyük bir felaketi de onlara doğru çekecekti. O dönemde bölgenin zenginliği civardaki diğer kralların fena halde iştahını kabartıyor. Tevrat bize Elam kralı liderliğindeki 4 krallıktan oluşan bir ittifakın Sodom ve Gomorre'ye saldırdığını anlatıyor. Savaş çıkıyor, şehirler tamamen yağmalanıyor, halk esir alınıyor. Ve o görkemli servetiyle birlikte Lut da ne yazık ki bu kralların eline esir düşüyor. Yani başta yaptığı o çok cazip, akıllıca görünen toprak seçimi onu oldukça pahalıya patlıyor. Fakat durun, hikaye burada bitmiyor. Aklınızda tutmanızı istediğim çok spesifik bir sayı var. 318. İbrahim, yeğeninin esir düştüğünü duyar duymaz evinde doğup talim etmiş tam 318 adamını yanına alıyor. Düşünsenize, amcasının sadakati inanılmaz. O devasa orduların peşine düşüyor, onlarla göğüs göğüse savaşıyor ve yeğeni Lut'u, bütün mallarını ve halkını o 4 kralın elinden söküp alıyor. Bu gerçekten de Lut için destansı bir kurtuluş. Ama asıl büyük felaket henüz kapılarını bile çalmadı. Şimdi hikayenin en çok bilinen, en karanlık ve gerçekten nefeslerin tutulduğu 4. bölümüne giriyoruz. Meleklerin gelişi ve o öfkeli kalabalık.
Lütfen dikkatinizi buraya verin çünkü Sodom'da o gece gerçekten ne yaşandı? Yüzlerce belki binlerce yıldır sanatçıların, tarihçilerin üzerine ciltlerce kitap yazdığı bu dehşet verici gecenin Tevrat'taki tam ve net kaydı nedir? Hadi olan biteni adım adım inceleyelim. Olayın sarsıcı kronolojisi tam olarak şöyle ilerliyor. İnsan suretindeki iki melek akşam vakti Sodom'a varıyor. Şehrin durumunun o ahlaki çöküntünün farkında olan Lut, misafirperverlik kuralları gereği onları kesinlikle sokakta bırakmıyor ve kendi evine alıyor. Fakat işler hızla çığırından çıkıyor. Şehrin genç yaşlı tüm erkekleri evi kuşatıyor. Dışarıdaki kalabalık Lut'tan misafirleri onlara teslim etmesini istiyor. Kapı kırıldı kırılacak. İşte tam o an melekler Lut'u içeri çekiyor ve dışarıdaki o çılgına dönmüş kalabalığı mucizevi bir şekilde kör ederek kapıyı bulamaz hale getiriyorlar. Gerilim gerçekten had safhada. Metin olayları anlatırken durumu yumuşatmaya, cilalamaya hiç ihtiyaç duymaz. Kalabalığı yatıştırmak isteyen Lut dışarı çıkıyor ve Tevrat'ın belki de en sarsıcı, en tartışmalı cümlesini kuruyor. "Kardeşler, lütfen bu kötülüğü yapmayın. Erkek yüzü görmemiş 2 kızım var, size onları getireyim." Bakın, Tevrat, antik dünyanın o katı misafirperverlik kurallarını ve bir ev sahibinin çatısı altındaki misafirlerini korumak uğruna ne kadar çaresiz, ne kadar akıl almaz yollara başvurabileceğini hiç filtrelemeden aktarıyor. Hikayenin asıl dramatik doğası işte tam burada yatıyor. 5. durağımız. Kalabalık kör edildikten sonra melekler artık o kesin ve nihai hükmü veriyor. Şehir yok edilecek. Sodom'un yıkılışı ve tuzdan kadın. Melekler kesinlikle şaka yapmıyordu. Ufukta gün ağarırken zaman daralıyordu. Lut ve ailesine o son keskin tahliye emrini verdiler. Kaç, canını kurtar, arkana bakma, dağa kaç, yoksa ölür gidersin. Tevrat metni bize Lut'un başta biraz ağır davrandığını, tereddüt ettiğini, bunun üzerine meleklerin adeta onların ellerinden tutup zorla şehrin dışına çıkardığını söylüyor ve Soar kentine doğru o telaşlı kaçış başlıyor. Ve beklenen ilahi felaket gerçekleşiyor. Tevrat'ın açıkça kaydettiğine göre gökten Sodom ve Gomorre'nin üzerine ateşli kükürt yağıyor. Sadece o şehirler değil, bütün ova ve oradaki bitkiler bile tamamen yok oluyor. Ama kaçış yolunda hepimizin hafızasına bir şekilde kazınan o trajedi yaşanıyor. Onca uyarıya rağmen Lut'un arkasından gelen karısı dayanamayıp dönüyor ve o yıkıma geriye doğru bakıyor. Ve tam o anda oracıkta bir tuz direğine dönüşüyor. Tevrat bu anı yargılamadan sadece olduğu gibi son derece net ve sarsıcı bir biçimde aktarıyor. Geldik 6. ve son bölümümüze. Artık şehir yok, o devasa zenginlik yok, eş yok. Mağaradaki sır ve soylar. Bu bölüm Tekvin kitabının bize sunduğu en izole ve muhtemelen en çok şaşkınlık yaratan durak. Kurtulan o küçük, parçalanmış aile, sığındıkları Soar kentinde bile kendilerini güvende hissedemiyorlar. Korku her yanlarını sarmış durumda. Lut ve 2 kızı şehri tamamen terk edip dağlık bir bölgeye gidiyorlar. Orada yapayalnız, dünyadan tamamen kopuk, ıssız bir mağarada yaşamaya başlıyorlar. Psikolojik yıkım gerçekten en üst seviyede. Mağaradaki o çaresiz günlerin ardından Tevrat yine hiçbir ahlaki sansür veya düzeltme uygulamadan yaşananları kayda geçiriyor. Kızlar adeta dünyanın sonunun geldiğine ve yeryüzünde kendileriyle nesillerini devam ettirecek hiçbir erkeğin kalmadığına inanıyorlar. O ilkel soyu sürdürme içgüdüsüyle hareket edip 2 gece üst üste babalarına şarap içiriyorlar. Lut tamamen sarhoş ve hiçbir şeyin farkında değilken onunla yatıyorlar ve ikisi de hamile kalıyor. Yahudi geleneğinin omurgası olan bu metinler, ataların düştüğü zayıflıkları, hataları veya bu aşırı uç durumları gizleme gereği hiç duymuyor, hikayeyi bütün o çıplaklığıyla naklediyor. Ve işte bu hikaye bize harika bir şekilde şunu gösteriyor. Mağaradaki bu olay sadece izole bir trajedi değil, aynı zamanda antik dönemdeki çevre ulusların soykütüğünü açıklayan tarihi bir belge. Büyük kızın bir oğlu oluyor, adını Moav koyuyor ve o tarihteki Moavlıların atası oluyor. Küçük kızın oğlu Benammi ise Ammonluların atası kabul ediliyor. Yani İsrailoğullarının komşuları olan, zaman zaman savaşıp zaman zaman barıştıkları bu ulusların kökenleri Tevrat'ta işte bu mağaradaki sarsıcı olaya dayandırılıyor. Antik çağın tarih yazıcılığında her şey birbiriyle bağlantılı ve bu çarpıcı insan hikayeleri üzerinden kurgulanmış durumda. Lut peygamberin hikayesi. Zenginliğin en zirvesinden başlayıp alevlerin ortasına ve nihayetinde ıssız, soğuk bir mağaranın sessizliğine uzanan inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesi. Peki dönüp kendimize soralım. Bu antik metinler tarihin karanlık sırlarını bize nasıl aktarıyor?
Gördüğümüz gibi bu metinler kesinlikle güzelleme yapmıyor, olanı biteni örtbas etmiyor. Bize korkuyu, inancı, insan doğasının kusurlarını ve o derin çaresizliği bütün dürüstlüğüyle tokat gibi sunuyor. Belki de tam olarak bu yüzden aradan binlerce yıl geçse de bu hikayeler bugün bile bizleri büyülemeye, üzerine düşündürmeye ve sarsmaya devam ediyor. Bu açıklayıcı incelememizin sonuna geldik. Umarım bu kadim kaynakların o sansürsüz, filtresiz doğası sizin de tarih okumalarınıza yepyeni bir pencere açmıştır. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın ve hep merakla kalın.